Evet, herkese merhaba. Bugün Trendyol'da satmış olduğum bir ürünü yapacağız. Yeni yaptığım lazerde. Bu bir peçetelik olacak. 2 adet sipariş aldım. Bununla ilgili yapım aşamaları nasıl ilerlediğini sizlerle paylaşmak istedim. İleride belki siz de satış yapmak isterseniz en azından bir hazırlık aşaması nasıl oluyor bunları görün istedim. Bunu yaparken lazer kesimi ile alakalı ince ayrıntılardan bahsettim. Bazı yerlerinde daha geniş ayrıntılarında ilerleyen videolarda tabi tekrar etmeye devam edeceğiz. Bu püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi öneririm. Umarım keyif alırsınız. İlk aşama olarak yapacağım peçeteliği bilgisayarda çizerek başlayacağım. Daha sonra da yapım aşamalarına devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere bilgisayardaki peçeteliğin çizim hali bu şekilde. Şurada da gördüğünüz gibi markamı yerleştirdim. Bunu da yaptığım ürüne marka olarak kazıyacak. Bu arada ben Lightburn programını kullanıyorum. Farklı programlar kullanan da var. Ama ben bu programdan gayet memnunum. Bütün bu kenarları, köşeleri, yapacağım işte 3 milim, 4 milim ahşaba göre ayarları bunları rahat yapabildiğimi düşünüyorum. Kesim aşamaları falan, güç ayarları bunları rahat yapıyorum. Bu arada daha ilerleyen videolarda hangi kalınlıktaki ağaç, hangi hızda, hangi güçte kesilir bunlarla ilgili de bilgileri vermeye devam edeceğim. Takipte kalırsanız bunlardan da faydalanmış olursunuz.
Evet, peçeteliğimizin kesimi bitti. Gördüğünüz gibi parçalar burada. Yani hemen hemen neredeyse düzgün kesilmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar bu kesimler yükseklikten fark ediyor. Yani ahşabın yüksekliğini iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer iyi ayarlamazsanız bazı bölgeler kesiliyor, bazı bölgeler kesilmiyor. Ben bunların ayrımını yapıp videoya tekrar devam edeceğim. Evet, ahşabımızın kesimleri bitti. Peçetelik yapıyorduk. Bunlar gördüğünüz gibi parçalarımız gayet iyi kesti, yerleştirdi. Bu da alt tabakası. Şöyle logomu da üzerine basıyorum yaptığım ürünlerin. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi kesim gayet başarılı bir kesim. Dediğim gibi yerden yüksekliği çok önemli. Yani ahşapla arasındaki lazerin mesafesine eğer dikkat etmezseniz kesmiyor. Biraz fazla yukarıda olursanız bu sefer de kararma başlıyor. Şimdi bunun da bu alt taraflarında kararmalar var gördüğünüz gibi. Ama bendeki kararmalar lazerin yüksekliği ile alakalı değil. Bu kesim yaptığınız tahtanın altında da en az bir 3-4 santim boşluk olması gerekiyor. Fakat ben makine tasarımını daha tamamen bitirmemiş olduğum için bu alttaki boşluk kısmı ayarlayamadım daha. Dolayısıyla bunu yere 0 yapıyorum. O şekilde kesim yapıyorum. Dolayısıyla alttan çıkan dumanı rahat atamadığı için böyle kararmalar yapıyor. Bütün parçalarımız bitti. Bu kararmalardan dolayı ve ağacın bu kayın ağacı, huş ağacı biraz pürüzleri var. Bundan dolayı zımparaya başlıyoruz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, zımparamız bitti. Gördüğünüz gibi gayet temiz durumdalar artık parçalarımız. Bunlar peçetemizin parçaları. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Bu birleştirmeyi tabii şu an sadece gösterim için yapıyorum. Daha sonra bunun temizliği falan var. Malum zımpara yaptık. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi takıyoruz. Şimdi ben bu delikleri keserken tam ucu ucuna ayarlıyorum delik boylarını. Dolayısıyla yapışkan kullanmaya gerek kalmıyor. Yani direkt taktığınız gibi gayet sert vaziyette oturuyorlar. Ama yine de daha sağlıklı olsun isteyenler olursa bu tarz ürünleri yaparken mutlaka bir tutkal kullanmaları gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle geçme yerlerini göstereyim size. Gayet muntazam. Şurada bakın mesela aralık var. Asıyoruz. Bakın. Zaten sıkı vaziyette giriyor. Sıkı vaziyette girdiği için de herhangi bir problem olmuyor. Hepsi yerine tıkır tıkır. Eğer doğru ölçülerde kestiyseniz gördüğünüz gibi gayet de şık ve güzel bir peçetelik oldu bu. Bu tarz ürünleri keserken bu arada hangi kalınlıkta kontor plak, hangi kontor plak, yani kayın, huş, 4 milim, 3 milim, 6 milim, bunların hangi hızlarda ve hangi lazer gücünde kesmemiz gerektiği ile ilgili ayrıca bir video yapacağım. Onunla ilgili bilgi vereceğim size. Ben gerçekten çok araştırdım, çok denemeler yaptım. Ondan sonra böyle bu tarz ürünler yapmaya başladım. Bunları da Trendyol gibi mağazalarda satışa sunuyorum. Gayet de başarılı.